Merhaba, bugün sertleşme sorununda kök hücre tedavisinden bahsedeceğim. Son dönemde özellikle son 2-3 yıldan beri oldukça popüler olan bir yöntem. Bu konuda hem doktorların hem de hastaların kafası oldukça karışık. Neden? Çünkü kök hücre tedavisi ya da hücresel tedaviler başlığı altında değerlendirmek gerekirse çok netleşmiş bir prosedür, netleşmiş bir protokol ya da faydalarını gösterebilecek sayıda bizim elimizde yayın yok, bilimsel makale yok ne yazık ki. Burada gene prestijli dergilerden bir tanesinde Sexual Medicine of Journal'da yayın, derleme yapılmış bu konuyla ilgili, hücresel tedavilerle ilgili. Hücresel tedaviler yani kök hücre tedavileri nerelerden yapılıyor? Hücresel tedaviler, kök hücre tedavileri karın yağlarından yapılıyor. Göbek yağından yapılıyor. Normal kan damarından aldığımız kandan yapılıyor. Ağız mukozasındaki hücreler toplanıp kültürde arttırıldıktan sonra yapılabiliyor. Bebek kordonundan alınan kök hücreler uygulanabiliyor. Ya da kemik iliğinden alınan kandan yapılabiliyor. Burada amaç doku yenileyici ya da yeni hücreler oluşmasını sağlayacak bir kök hücreyi organa vermek ve organda bunun çoğalmasını sağlamak. Şimdi tabii kök hücre yapılan hastalar genellikle ileri derecede sertleşme sorunu olan, şok dalgası, botoks ya da PRP gibi tedavilerden, ilaç tedavilerinden hiçbir şekilde fayda görmemiş hasta grubu oluyor. Ve tabii ki tedavide hastamızın ne kadar durumu sıkıntılıysa bildiğiniz üzere alacağımız yanıt da genellikle o kadar düşük oluyor. Yani sıkıntılı, ileri derecede sertleşme bozukluğu olan hastalara genellikle kök hücre tedavileri yapılıyor. Burada doktorlar niye kafası karışık arkadaşlar? Şimdi kök hücreyi nereden alacağız biz? Kök hücreyi bizim şeyden mi almamız lazım? Kemik iliğinden mi almamız lazım? En çok kök hücrenin kemik iliğinde olduğu iddia ediliyor. Ya da kandan mı almamız lazım? Yağdan mı almamız lazım? Yoksa bebek kordonu mu kullanmamız lazım? Arkadaşlar şu anda bunların birbirine olan üstünlüğünü gösteren hiçbir çalışma yok. Yani göbekten aldığımız yağlardan elde ettiğimiz kök hücreler bizim kemik iliğinden aldığımız kök hücrelerden daha iyidir, daha iyi çalışır. Ya da kemik iliğinden alınan kök hücreler daha fazladır ve o yüzden organda daha iyi bir sağlık hizmeti sunar diye bir durum kesinlikle yok. Böyle bir şey söyleme şansımız da yok. Burada şimdi çalışmaları göstereceğim size. Mesela medikal tedavileri yanıt vermeyen, protez bekleyen diyabetik hastalar yapmışlar. Bunlar oldukça sıkıntılı bir sertleşme grubu. Burada gördüğünüz gibi göbek kordonundan hücreler alınmış, kök hücreler tedavi yapılmış. Tedavide bir miktar başarı tespit edilmiş. Onun dışında PD5'lere yanıt almaya başlanmış. Ondan sonra mesela otolog kemik iliği dediği hastanın kalça kemiğinden alınan kandan yapılan mesela kök hücre tedavisi. Burada 60 mililitre kan alınmış, 2 mililitre ise yapılmış bunun belli işlemlerden geçirdikten sonra gene otolog yağ hücrelerinden alınmış. Gördüğünüz gibi göbek yağından alınmış. Burada da bayağı da bir kök hücre alınmış. Mesela 1,5 milyar kök hücre. Yani 1,5 çarpı 10 üzeri 7 kök hücre alınmış. Başka çalışmalara baktığımız zaman gene bebek göbek kordonundan alınan mezenkimal hücreler çalışılmış. Birçok farklı kök hücre çalışılmış. Mesela burada stromal vasküler fraksiyon kan hücrelerinden çalışılmış. O kadar çok farklı alandan alınıyor ki dediğimiz gibi şu anda hangisi diğerinden daha üstün değil, hangisi daha uzun ömürlü, hangisi daha başarılı kesinlikle bunu yanıt veremiyoruz ama yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda, hepsini de demiyorum arkadaşlar, büyük bir çoğunluğunda az ya da çok kök hücre tedavisinin sertleşme bozukluğuna faydası olduğu gösterilmiş. Biz de zaten hastalara bu tedaviyi verirken açıkçası kesin çözümdür ya da en son çözümdür, en başarılı tedavidir falan diyemiyoruz. Bir umut satmak oluyor aslında bu ama yapılabilir mi? Yan etkisi var mı bu tedavinin? Yok. Yan etkisi, riski yok açıkçası yani. O yüzden hastalara gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz tedavilerden bir tanesi. Hasta da bunun faydasını görürse ne ala. Tabi burada kemik iliği en iyisiymiş gibi gözüküyor aslında. Çünkü kemik iliğine yapılmış birçok çalışma var. Çünkü kemik iliğinde bir miktar fazla kök hücre alma şansına sahip olabiliyorsunuz ama kemik iliği tabi normal kandan alına göre, kandan yapılan kök hücre tedavisine göre daha maliyetli olduğunu da söylemek lazım.
işlemin birazcık da zorlaştığını söylemek lazım. Ama dediğimiz gibi yan etkisi, riski olmayan bir tedavi. Bu dergide de yayınlanması kök hücre tedavisinin artık dikkat çekici olmaya başladığını da bize gösteriyor açıkçası. Genel olarak kök hücre tedavisi bu şekilde uygulanabilirliği kolay, basit bir yöntem. Ofis şartlarında uygulanabilen bir yöntem. İşlemden sonra hastanın işine gücüne bakabileceği, tekrar günlük işlerine dönebileceği bir yöntem. O yüzden ben de öneriyorum kök hücre tedavisini. Biz genellikle kandan alıyoruz ama isteyen hasta olursa kemik iliğinden de yapıyoruz. Kandan aldığımızı 3 sefer yapmak gerekiyor. Tabi PRP'ye göre daha pahalı bir tedavi. Çünkü PRP'de kullandığımız kan miktarı, kullandığımız tüp miktarı çok daha az kandan alınan kök hücreye göre. Ben de öneriyorum hastalarımda kök hücre tedavisini ama hiçbir zaman açıkçası tek başına da yapmıyorum. Ne yapıyorum? Şok dalgası, botoks tedavisi, testosteron hormon optimizasyonu gibi cinsel terapiyle beraber uyguluyoruz bu tedavileri. Tabii ki başarısı artıyor tedavinin. Başarısız olan olmuyor mu? Olmaz mı? Hiç tabii ki oluyor. O hastalarda da artık penis protezi implantasyonu, mutluluk çubuğu operasyonu planlaması yapıyoruz hastalarımıza. Dinlediğiniz için teşekkürler.